Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler. Cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce Bozkır'a, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar. Türkler adıyla tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler bütünü Batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi olsalar da Orta Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları dahilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen Memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. O en baştan beri inandıkları dinlerinden hiç vazgeçtiler mi? Ne kadar Budist, ne kadar Hristiyan, ne kadar Yahudi ve ne kadar Müslüman oldular. Tüm bu yüzyıllar boyunca tek arzuları, tüm o savaşlar, yağmalar, fetihler, din değiştirmeler ve sergilenen bilgelikler sadece barışa ve huzura kavuşmak için miydi? Türklerin Tarihi, Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 yıl, Jean-Paul Roux. Türklerin Tarihi adlı kitabı ikinci kez okudum ve ikinci kez okuduğumda dikkatimi çeken yerlerin altını çizdim. Şimdi onları paylaşacağım sizle. 16. yüzyılda Babur Şah, Hindistan'da Büyük Moğol İmparatorluğu adı altında bir Müslüman Türk devleti kurmuştur. Bu devletin kökeni Türktür. Ama kendini Cengiz Han'ın Moğol İmparatorluğu'yla bağlantılı göstermek istemiştir. Garip bir rastlantıyla bir boy ya da halk adı çok geniş anlamlar kazanabilmektedir. Örneğin Tatarların adı ilk çağdaki lanetlenmiş bir yer adına ve barbarlar sözcüğüne gönderme yapacak biçimde 18. yüzyıldan itibaren Mançular da dahil olmak üzere tüm göçebe ve yarı göçebeleri kapsayacak bir topluluğu tanımlamak üzere Tartarlar olarak değiştirilmiştir. Türk adını taşıyanlarsa başlangıçta Altay dağlarında yaşayan demirci bir halktır. Orta Çağ'ın başlangıç dönemindeki Uygur toplumlarına, Hazar Denizi kıyısındaki Hazar Krallığına, Altınordu Hanlığı'na ve Osmanlı İmparatorluğu'na özgünlüğünü veren bazı tutum ve davranışlar da aynı kalmıştır. Maddi ve manevi sağlamlık, yüksek onur, verilen söze sadık kalmak, ihanet edenlere karşı acımasızlık, ırkçılıktan uzak oluş, vurgulu bir askeri anlayış ve buna uygun erdemler, gözüpeklik, savaşanlar arası dayanışma, üste kesin itaat, kendisinin ve başkalarının yaşamını hiçe saymak, idarecilik ve muhasebe anlayışı, arşivleme becerisi, toplumsal sınıfların çok güçlü bir biçimde yapılandırılmış olmasıyla birlikte aralarında geçiş yapma kolaylığı, bilim ve sanat sevgisi, büyük mimarlık başarıları, İslamiyet'in ancak çok yavaş bir süreçle yok edebildiği kadınların toplum içindeki şaşırtıcı sağlam konumları, din alanında bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve kiliseleri örgütleme çabası, hoşgörü, tasavvuf merakı ve bir tür alaycı kuşkuculuk, Türklerin ortak özellikleri olarak sıralanıyor. Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dil bilimsel olandır. Türk, Türkçe konuşandır. Başka bir tanım son derece yetersiz kalır. Türkçe konuştuklarını kabul ettiğimiz halde Sovyetler Birliği'nden çıkmış bağımsız ya da Rus nüfuzunda kalmış cumhuriyetlerin halklarını Türk niteliğinden mahrum bırakmak, onları yalnızca Türkçe konuşan halklar olarak kabul edip basitçe Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Türkmenler ve Kırgızlar olarak görmek ki bir düzeyde doğal olarak öyledirler, sözcüklerle oynamaktır. Türklerin ilk kolunun belirgin bir ırkın özelliklerini taşıdığı doğrudur. Ama bu antropolojik niteleme ayırıcı özelliğini hemen kaybetmektedir. Hristiyanlıktan hemen önceki dönemde uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, Paleo-Asyalılar ya da Türkleştirilmiş Hint-Avrupalılar olması gereken insanlardan oluşan Kırgız halkından Türk olarak söz edilir. Bu durum yüzyıllar boyunca artarak sürmüştür. Türkler dışarıdan evlenme eğiliminde oldukları ve eşlerini Türk olmayanlar arasından seçtikleri, rastladıkları her kavimle karıştıkları, dilleri çok büyük bir çekim gücüne sahip olduğu ve pek çok topluluk da bu dili benimsediği için Türklerle ilgili karakteristik denilebilecek fiziksel herhangi bir özellik saptama olanağı kalmamıştır. Yeryüzünde saf ırk olmadığını biliyoruz. Türklerin hiçbir ırksal özelliği yoktur. Dolayısıyla kendi içinde bir Türk ırkından söz edemeyiz. İslamiyet, Türklerle çok erken bir tarihte, en azından 8. yüzyıldan başlayarak ilişki kursa ve Türklerin ilgisini çekse de onları derin bir biçimde etkilemeye başlaması ancak 11. yüzyıldan sonra ve yavaş yavaş olmuştur. Orta Asya'da çok geniş topluluklar İslamiyet'i kabul etmeye ancak 17. yüzyılda başlamıştır.
Türkler ve Türkiye. Ne etnik ne de dinsel değeri olan Türk sözcüğü herhangi bir devlet ya da ulus kavramını akla getirmez. Türkler tarihlerinin hiçbir döneminde tek bir yerde belirli sınırlar içinde ortak bir buyruk altında bir arada olmamışlardır. Kurdukları en büyük imparatorluklar bile içlerinden ancak bir bölümünü ilgilendirmiş ve kendilerinden daha kalabalık Türk olmayan topluluklara dayanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu kurucu hanedanın adıyla anılır ve Osmanlı ya da Osmanoğullarının Türk sözcüğünü küçümsemesi bu sözcüğü garip bir biçimde gözden düşürür. Türk sözcüğü 19. yüzyılda köylüyü, kaba saba olan kişiyi anlatmak için kullanılmıştır. Ve Türk sözcüğü ancak yeniden Fransız devrimi taraftarları doğuya milliyetçiliği getirdikleri zaman moda olmuştur. Türk olgusu konusu devam ediyor. Sanatçı başlığı altında altını çizdiğim yerler şöyle. Türkler iyi sanatçılardı. Bunu kimse inkar edemez. Ayrıca sanatçılara karşı her zaman saygılı davranıp onları ve benzer bir şekilde rahipleri ve din adamlarını da korumuş ve onları saraylarına, başkentlerine götürmüşlerdir. Ve bu bir biçimde sunulan bir onur olmuştur. Türkler antika toplamak ve oldukça tutkulu koleksiyoncular olmak gibi eski zamanlarda oldukça ender görülen eğilimlerin de taşıyıcısı olmuşlardır. Orta Çağ'da Selçuklular Yunan, Roma heykelleri toplamışlar, bunlarla şehirlerinin ve saraylarının duvarlarını süslemişlerdir. Dünyanın başka bir yerinde kim Türklerden daha fazla geçmişin eserlerine ilgi göstermiştir? Gazneliler, İslamiyet'teki tasvir yasağı uyarınca Hindistan'daki bazı tapınakları ve başyapıtları yok etmişler. Ama Afganistan'ın yüksek dağlarına kurulmuş şehirlerine hepsi birbirinden çarpıcı pek çok parçayı taşımayı da ihmal etmemişlerdir. Hugo'nun ünlü "Bir Türk geçmeye görsün bir yerden, geriye sadece yas ve harabe kalır" deyişinin bir yalan olduğunu görmek için Anadolu'yu dolaşmak yeterlidir. Kuzeyin barbarları ve diğer Hunlar. Çinliler askeri ve diplomatik konularda eşgüdümlü hareket ediyorlardı. Entrikaya çok yatkındılar ve Türklerin fark edecekleri gibi düşmanlarını her zaman diğer düşmanlarına karşı ayaklandırmaya uğraşıyorlardı. En şaşırtıcı davranışlarından biri, kendilerinden intikam alacaklarını düşündükleri Yue Çiğleri kendi davalarına ortak etme girişimleridir. Çinliler onlara M.Ö. 138'de Chang Qian adında bir elçiyi gönderir. Hyongnu'lar tarafından 2 kere esir alınan elçi yine de Sogdian'a ulaşır ve orada Yue Çiğlerin yerinden kımıldamayı reddeden kralıyla görüşür. Geriye ancak M.Ö. 126'da süklüm püklüm bir halde döner. Bu adamın yolculuğu tarihin tuhaf bir cilvesiyle ölümsüzleşmiştir. Çünkü İpek yolunun bu seyahatle açıldığı düşünülür. Çin ile İran arasındaki ilişkilerin bu tarihte başlamadığı elbette bellidir. Ama Çin'in büyük dış politika projesi işte bu sırada doğmuştur. Kıtalar arası ticaretin önemli konaklama noktaları ile tarım ve ekin merkezleri olan Orta Asya vadilerinin göçebelerin ellerinden alınarak sömürgeleştirilmesi. Hanlar zaman zaman yenilseler de sonunda zafere ulaşırlar ve Han orduları 70 ila 60 yılları arasındaki süreçte bütün Asya'yı işgal ederler. Ara sıra gerileseler de milattan sonra 8. yüzyıla kadar orada kalacaklardır. Kuzeyin barbarları ve diğer Hunlar başlığı devam ediyor. Atilla 453 yılının Mayıs'ında sarışın güzel bir kızla Cermen İdilko ile evlendiği günün gecesinde öldü. Atilla'nın imparatorluğu bir anda parçalanır. Gotlar ayaklanırlar. Daha sonra diğer Cermenler de ayrılırlar. Hunlar doğuya çekilirler ya da kendilerinden önce Çin'de Hyongnu'ların da başına geldiği gibi büyük düşmanlarının yani Romalıların himayesini isterler. Bir destan yeniden yazılabilir mi? Bozkır insanları güçten düştükleri gerileme devirlerinde hep geçmişin güzel günlerini yeniden yaşamayı hayal ederler. Atilla'nın oğullarından biri Bizans'a saldırır. Fakat çocuklar her zaman babalarına benzemez. Atilla'nın oğlu başarısızlığa uğrar, mızrağın ucuna geçirilmiş kellesi hipodromda halka teşhir edilir. Hunların sorunu. Bu olaylara ve halka ayrıntıyla değinmemiz Hunları Türk olarak kabul ettiğimizi ima etmektedir. Kesin konuşmak gerekirse Hunlar, ortak ana gövdeden çok önce kopmalarına rağmen Türklerle aynı dil ailesi içindedir. Ukrayna'da yapılan kazılar ortaya pek kesin bilgiler koymamışsa da Macaristan'dakiler Hunların biraz deforme olmuş bir brakisefal ırktan olduklarını göstermektedir.
Ayrıca Hunlar ortadan temelli silindiklerinde onların yerini Proto-Türk oldukları tartışmasız kabul edilen boyların aldığını görüyoruz. Bunlar Hunların mirasçıları ya da onların vasallarının uzak akrabalarıydı. Kırgızlar başlığıyla devam ediyoruz. Kırgızlar bizim varlıklarını kesin olarak bildiğimiz ilk Türk halklarındandır. Kırgızların Çinlilerle kurdukları ilişkiler Kırgız ülkesinde bulunan yıllıklar ve paralarla kanıtlanmıştır. Ayrıca arkeolojik kazılarda çıkarılan 7. yüzyıl Budist tapınaklarına ait çanların üzerindeki Çince yazılar veya Abakan'da bulunan ve Çinlileri Türklere özgü damga yani tamga Türklerin mülkiyetindedir anlamında motifleriyle süslü Çin tarzındaki bir köşkün varlığı da kanıt olarak gösterilebilir. Demek ki Kırgızlar 700'lü yıllarda Türkçe konuşuyorlardı ve hiç şüphesiz bu dili en azından 1000 yıldan beri konuşmaktaydılar. Çinliler tarafından derlenen kelime dağarcıklarında yer alan sözcükler de isimleri gibi saf Türkçedir. Adları iz yani iki ikiz anlamına geliyor. Eki almış 40 köküyle açıklanır. Demek ki onlar da yani Kırklar ya da Oğuzlar ve Tatarlar gibi federe beyliklerden oluşuyorlardı. Han sülalesi devrinde Çinliler Kırgızları mavi gözlü sarışın adamlar olarak tasvir ederler. Bulgarlarla ilgili bölümdeyiz. Atilla'nın ölümünden sonra her zaman olduğu gibi bu bölgedeki başrolü 3 federe ana grup ya da boylardan oluşan belirsiz 3 topluluk üstlenmiştir. Bulgarlar, Hazarlar ve Macarlar. Bunlardan ilk ikisi Türkçe dil grubundadır. Üçüncüsü olan Macarlarsa Fin-Uygur dili konuşan fakat Türklerin egemenliği altında bulunan bir gruptur. Karıştırmak, karmak anlamına gelen sözcüğe ar son eki almış olan Bulgar adı, karışıklar anlamına işaret ederek karma yapılarını doğrular. 10. yüzyılda batıdaki son istila hareketlerinin en korkunçlarından birini yaratan Macarlar sadece tek bir olguyla fakat önemli bir noktada Türkolojinin ilgi alanına girerler. 5 ya da 6. yüzyıla doğru ne etnik bir birlik ne de tutarlı bir ortak dil oluşturmaktan oldukça uzak olan Macarlar aslında Kabar adındaki bir Türk boyunun yönetimindeki Fin-Uygurlardır. Türklerin ne Türkleşmelerini ne de bir Türk devleti kurmalarını sağlayabildikleri Macarlar üzerindeki bu geçici egemenliği bize boyların nasıl bir esneklikle oluştuklarını ve birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını göstermektedir. Tarihteki ilk Türklerle ilgili bölüm. Tarihte Türk kelimesi ilk kez Çince yazılışı olan Tu-Kiu olarak karşımıza çıkıyor. Bu adın içinde ya tekil olan Türk ya da büyük bir olasılıkla çoğul olan arkaik Türk kelimesi gizlidir. Yaklaşık 581 yılına ait bir yazıtın ortaya koyduğu gibi bu sözcüğün Sogcası Türk'tür. En sonunda bu isim gerçek haliyle Türk ya da Türk yazılımıyla 8. yüzyıla ait büyük yazıtlarda yer alır. Türk kelimesi güçlü ya da güçlüler anlamına gelmektedir. Ve hiç şüphesiz ki bu sıfat kavime ya da boya ilişkin bir özelliğe değil, siyasal bir örgütlenmeye gönderme yapmaktadır. Bu isim ileride yalnızca kendi coğrafyasında değil, tüm dünyada büyük bir şöhrete sahip olacaktır. Çünkü günün birinde Müslümanlar Tu-Kiu'lerden başka boyların da aynı dili konuştuğunu fark edip hepsine Türk ismini verir. Türkler yalnızca hayvan yetiştiricisi değil, aynı zamanda nefis bozkır sanatı eserleri ortaya koyacak kadar usta maden işçileriydiler. Bu sanattaki ustalıkları kendilerine büyülü bir güç vermektedir. Demirci ile şaman, çağdaş bir Yakut atasözünde de dile getirildiği gibi aynı yuvadan çıkmadır. Ergenekon adı verilen ve yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılacak olan bir mitte mahsur kaldıkları dağlardan bir demir madenini eriterek kurtuldukları anlatılır. Türk tarihinde atlar. Hayvan yetiştiriciliği Bozkır Türklerinin temel uğraşıydı. Türklerin ilk yurtları olan bugünkü Moğolistan toprakları hayvan yetiştirmek için çok uygundu ve gücü de buradan geliyordu. Devletlerin başkentlerini burada kurmalarının nedeni budur. Moğolistan'ın en nihayetinde bir atlar tarihi olan tarihinin biricik açıklaması da budur. Aynı zamanda Türklerin ve Moğolların yeryüzündeki tüm yazgılarını belirleyen de yine atlar olmuştur. Ve son olarak Türklerin tarihinin birçok temel özelliğinin geçerli birçok kanıta karşın sisler içinde kalmasına, kötü ayarlanmış bir objektifle çekilmiş bir fotoğraf gibi silik olmasına neden olan da bu hareket yeteneğidir. Yerleşik ülkelerinin hiçbirinin büyük sürüleri beslemeye yetecek kadar otlağı yoktu.
İşte bu nedenle Türkler buralara yerleşmektense yağmalamayı tercih edeceklerdir. Aslında er ya da geç oradaki insanlar tarafından asimile edileceklerini ya da onları sert yaşam koşullarından uzaklaştıran uygarlıktan çok oraları ele geçirmelerini sağlayan yıkım gücünün yani atlı gücün çökmesi nedeniyle atılacaklarını bileceklerdir. Ve yine de bu nedenle atlı güce her zaman önem veren Selçuklular İran ve Anadolu'da tarımı ihmal etmek zorunda kalmışlardır. Yine aynı nedenle Moğollar ve Türkler Suriye ya da Irak'ta uzun süreli başarılar elde edememişler. Özellikle de bu ülkelerden Nil Vadisi'ne gidebilmek üzere hareket üssü olarak yararlanamamışlar ve Memlukların darbelerine açık durumda kalmışlardır. İşte bu nedenle keskin bir zekası olan, karşı karşıya kaldığı sorunu çok iyi kavrayan, bununla birlikte dünyaya egemen olmak fikrinden vazgeçmeyen Cengiz Han, Çin'in sulanabilen tüm topraklarını otluğa dönüştürmeyi tasarlamıştır. Ve yine bu kaynak yetersizliği nedeniyle barış zamanlarında atlarını komşu ülkelere satmak zorunda kalmışlardır. Çin'in barış içinde kalmak amacıyla Uygurlardan, daha sonra yem yokluğundan ölmelerine seyirci kalma pahasına bile olsa, akıl dışı fiyatlara çok sayıda at satın almak zorunda kaldığı bilinmektedir. Bu yüzden seferler çoğu zaman kısa sürer. Yemin tükenmesi ve hayvanların güçten düşmesiyle birlikte sona erer ve bir dahaki sene tekrarlanırdı. Tıpkı simgeleri olarak gördükleri kurt gibi gerçek göçebe barbarlar da çoğu zaman uygarlığın sadece sınırında dolaşmak, bundan yararlanmak, beslenmek ama o sınırı aşarak uygarlığın içine dahil olmamak zorundaydı. Atların sayısı azalırsa silahlar, koşum takımları, Türklerin benimsedikleri ve uygarlaşmış olanların da benimseyecekleri atlı yaşama uygun giyim neye yarayabilirdi ki? Bütün bunlar ancak Bozkır'da işe yarayabilirdi. Nice büyük fatih yerleşik bir ülkede kalmaktan, burada barınmaktan ölüm gibi korkarak bizi şaşkınlığa gark eder. Toplumsal yaşam başlığımız. Kadınlar büyük bir serbestliğe sahiptiler ve özel görevler üstlendiklerinde erkeklerin yapabildiği her işi yapabilirlerdi. Ata binebilir, avlanabilir, dövüşebilir, şaman ayinleri düzenleyebilirlerdi. Kadınların boyları üzerinde çok etkili oldukları, devlet içinde yüksek görevlere geldikleri dönemler de olmuştur. Bu göçebe toplumu hermafroditizmi en ideal biçimiyle yaşamaktaydı. Her iki cins de eşit haklara sahipti. Cinsiyet ayrımı asla gözetilmiyordu. Buna karşın kadınlar her zaman birer av olarak görülmekteydiler. Cengiz Han, düşmanının karısını ve kızını kollarına almaktan daha büyük bir haz yoktur demiş. Giyim ve beslenme. Çinli gezgin Huan Tsang, Türklerin sofrasında yemek yemiştir. Kaan elçilerden oturmalarını rica etti ve onlara çalgı eşliğinde şarap ikram ettirdi. Herkes içmeye koyuldu. Kısa bir süre sonra herkeste büyük bir canlılık görüldü. O zaman haşlanmış büyük dana ve koyun eti parçaları getirilerek davetlilerin önüne yığıldı. Bugün Moğolistan'da hala görgü kurallarının gerektirdiği gibi ellerin ev sahibinin giysisine silinip silinilmediğinden söz edilmiyor. Çok lekeli bir giysi zenginlik ve cömertlik belirtisiydi. Örneğin tonyukuk giysisi yağlı anlamına gelir. Paleo-Türk yazıtları. Türklerle ilgili en eski tarihsel belge 1956'da Moğolistan'da Selenga Nehri'nin sağ kollarından birinin kıyısında bulunan Bugut yazıtıdır. Tarihi belli olmayan bu yazıtın yaklaşık olarak 581 yılından kalma olduğu sanılmaktadır. Uygur yazıtları gibi bu yazıt da bir kaplumbağanın sırtına dikey olarak konulmuş bir dikili taşın üzerine yazılmıştır. Çin kozmolojisine ait bu imge dünya demektir ve Vedalar Hindistan'dan alınmıştır. Türkçe değil, Sogçadır. 4. yüzeyde ise henüz çözülmemiş Sanskritçe bir metin vardır. Türk dilindeki yazıtlar daha geç döneme ait olup Kapağan Kağan'ın ulusal devrimi ile ilgilidir. Bunların en eskisinin 715 yılına doğru Tonyukuk tarafından diktirilmiş Baint Sogto yazıtı olduğu sanılmaktadır. Salt birer saygı gösterisi olan kurbanların amacı kurulu düzenin muhafazasıydı. Göğün çökmemesi, yerin batmaması, sürülerin ve çocukların artmaya devam etmeleri. Uygurlar. Arap işgali. Türk değil, Türk diye geçiyor o zaman tabii ki. Türk İmparatorluğu henüz yeni batmışken Çin Araplarla ilişki kuruyordu. Hazreti Muhammed'in 632'de Medine'de ölümünün ardından ardılları olan halifeler dünyayı fethetmeye girişmişlerdi.
Yüzyıllardır din savaşları nedeniyle yorgun düşmüş ama hala Yakın Doğu'nun en güçlü iki topluluğu olan Bizanslılar ve İranlılar bunlara direnecek güçte değildiler. Yarmuk Savaşı'nı kaybetmelerinin ardından Bizanslılar 20 Ağustos 636'da Küçük Asya'ya doğru geri çekilip Konstantinopolis'e sığındılar ve mücadeleye buradan devam ettiler. Ancak İran 637'de Kadisiye ve 642'de Nihavend'de yenildikten sonra çöküşe geçti. Birkaç yıl sonra 651 ya da 652'de son Sasani İmparatoru sığınmaya çalıştığı Türk sınırlarında öldürüldü. Eski İran'dan geriye sadece bir hayal kaldı. Böylece Araplar ve Türkler aynı genişleme hareketiyle canlanarak farklı yönlerde ilerleyip en sonunda karşı karşıya geldiler. Son derece zengin olan Müslüman hükümdarları savaş hırslarını kaybetmişlerdi ve en önemli dertleri zenginliklerini nasıl kullanacaklarıydı. Bu zenginliklerini bitmez tükenmez kılma ve zenginleşmenin yeni yollarını elde etme kaygısına düşmüşlerdi. Onlarla birlikte İslamiyet saldırganlığından sıyrılmaya, daha çekici bir hal almaya başladı. Geniş ölçüde Yunan ve İran geleneklerinden yararlanarak muhteşem bir uygarlık geliştirdiler. Arapların doğuya doğru ilerlemeleri Türklerin batıya hareketiyle aynı anda gerçekleşiyordu. Biri daha ruhani ve kültürel bir hareketken öteki özünde askeri bir hareketti. Bu nedenle İslamiyet Türklere bu kuvvetli çarpışmanın sonucunda bir din ve uygarlık verirken Türkler de bu dine ordularını vermişlerdi. İslamiyet'in kabulü, paralı askerler. Müslüman dünyanın kurulması sorumluluğunu taşıyan Araplar askerlik hizmetini reddediyor, şayet buna zorlanır ve kabul etmek durumunda kalırlarsa da bu işi istemeye istemeye yapıyorlardı. Yaşamın rahatlığı içinde savaşma isteğini tümüyle yitirmişlerdi. Ellerindekinden onu tehlikeye atmaksızın yararlanmak istiyorlar, artık ölmek için hiçbir neden görmüyorlardı. İranlılar da Müslümanlık için ölmek istemiyorlardı. Dolayısıyla savaşçılara ihtiyaç vardı. Böylece Türk göçü 8. yüzyılda özellikle de 9. yüzyılda tehlikeli bir biçimde arttı. Dolayısıyla 8. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Türkler devlet aygıtında önemli yerlere sahip olmaya başladılar. 9. yüzyılda imparatorlukta paralı askerler arasında çıkarak kendini gösteren Türk asıllı kişilerin sayısı arttı. Çünkü El-Mansur döneminden itibaren ve daha sonra Halefi El-Mutasım döneminde paralı askerler artık her yerde hazır ve nazır duruma gelmişti. Adları Memluk'tu. Arapçada Memluk, Doğu Afrika kökenli siyahi kölenin tersine kim zaman asker olarak hizmet etmiş ama özellikle de ev işlerinde kullanılan uşak ya da hizmetçiyi ya da daha çok Güney Irak'taki büyük şeker kamışı tarlalarında çalıştırılan beyaz köle köylüleri anlatmak için kullanılan bir sözcüktü. Dolayısıyla burada Türkler karşımıza köle olarak çıkıyorlar. Satın alınıyorlardı, sahipleri vardı ve azat edilebilirlerdi. Türk köleler Horasan'dan Bağdat'a her yerde en çok arananlardı. İbn Havkal dünyanın en pahalı köleleriydiler der. Ama ellerine silah verilen, vazifeleri efendilerini korumak olan en yüksek görevlere çıkan 818 yılında Vezir Fazıl bin Sağ'ı öldürmekte tereddüt etmeyen köleler. Kısa sürede devlet aygıtının vazgeçilmez dişlileri durumuna geldiler. Ardından da devletin gerçek hakimi oldular. Böylesine etkin kişilerle Türkler kendilerini yenilmeyecek kadar güçlü görerek hükümdarı öldürüp yerine 861'de halefini seçtiler. O günden itibaren artık halifeler iktidarı fiilen ellerinden kaçırdılar. Memlukların artık sadece adları köleydi. Gerçek efendiler onlar oldular. Onlara bağımlı olan, onlar tarafından seçilen Hazreti Muhammed'in halefleri, canlarını kurtarabilmek için onların her isteğine boyun eğmek zorundaydılar. Genellikle İslamiyet'i kabul eden Türk Memlukların samimi Müslümanlar oldukları ve Arap uygarlığı tarafından asimile edildikleri kabul edilir. Benim bu konudaki düşüncem tamamen farklıdır. Tıpkı Tarkan'ın torunu ünlü filozof Farabi gibi Türk soyundan gelen kimi kişiler tümüyle Araplaştırılmışlardır. Samerra'daki paralı askerlerin hacca gitme istekleri o kadar güçlüydü ki Samerra'da onlar için küçük bir Kabe inşa edildi. Oysa en başta caiz olmak üzere Müslüman yazarlar Türklerin cesaret ve sadeliğinin yanı sıra doğdukları ülkeye bağlılıklarını da överler.
Von Grünebaum'un dediği gibi şiddetleri heyecan veriyordu. Ama ondan da çok heyecan veren şey asimilasyona karşı dirençleriydi. Türkler için İslamiyet'in kalbine yerleşmiş olsalar da topluluğun birbirine bağlılığı Müslüman cemaate aidiyetten önce geliyordu. Türkler Müslüman kimliği taşıyarak kutsal savaştan kendi amaçları uğruna yararlanmış olabilirler. Ancak savaşmak için cihata ihtiyaçları yoktu ve zaten cihat sayesinde Müslüman olmamışlardı. Afganistan'daki Gazneliler. Karahanlıların Müslümanlığı kabul etmeleriyle hemen hemen aynı zamanda bugünkü Afganistan'ın bulunduğu yerde ilk Müslüman Türk devleti olan ve adı başkenti Gazne kentinden gelen Gazneliler Devleti kuruldu. Selçukluların doğuşu. Selçuk adının kökeni şunlar: Küçük Sal, Salcık ya da Küçük Sel, Selcik anlamına gelen Selcuk ya da Salcuk liderlerinin ismi. Selcuk Bey şaman mıydı? Kimileri onu bir Yahudi ya da Hristiyan olarak görmek istediler. Çünkü üç oğlunun ismi de Kitab-ı Mukaddes'ten alınmış olup Müslümanlara da konan adlardı: İsrail, Mikail ve Musa. Oysa gerçekte hepsi bir Türk ismi olan Arslan adını taşıyorlardı. Mikail de kendi çocuklarına Türk isimleri koydu: Çağrı ve Tuğrul ya da Tovrul. Tam 100 yıl yaşayan Selçuk Bey'in de son günlerinde İslam dinine geçtiği doğrulanmıştır. Selçukluların tamamen Müslümanlaştığını söylemek fazla iddialı olacaktır. Dinleri konusunda pek endişeleri yoktu ve Müslüman sıfatının ardında şaman olarak kalmaya devam ettiler. Kendileri ve kendilerinden sonra da varisleri oldukça uzun bir zaman şaman olarak kaldılar. Tuğrul belirlediği politikanın karşılığını kısa sürede aldı. 1055 yılında İslamiyet'in simgesi olan ama artık Bağdat'ta bile sözünü geçiremeyen kişi onun yardımına çağırdı. Tuğrul Mezopotamya'ya, imparatorluğun başkentine girdi ve son Büveyhi'yi oradan kovdu. Buna minnettar kalan halife ona Arap halkının uzun süredir kullandığı ama o zamana kadar resmen hiç kullanılmayan sultan ve ayrıca doğunun ve batının hükümdarı unvanını verdi. Ve tüm İslam alemini itaat yoluna sokma görevini vererek ona başarının kapılarını açmış oluyordu. Selçuklu dünyası. 1064'te Ermenistan'ın başkenti Ani düştü ve Alparslan, Türk sınırına bakan yabanıl manzarada hala pek çok güzellik barındıran kentin en güzel kiliselerinden biri olan katedrale Türklerin simgesi olan bir hilal diktirdi. Ve sanki Ermenilerinin yenilgisi üzerinde yükselen bu hilal, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ve bunun aracılığıyla da tüm İslam dünyasının simgesi olacaktır. Bu işe bir son vermek gerekiyordu. En azından muvazzaf bir subay olan Basileus IV. Romanos Diogenes böyle düşünüyordu. Ve Bizans tahtına geçmesinden kısa bir süre sonra Yunanlılar ve diğer Hristiyanların yanı sıra Türklerden, özellikle de Peçenek ve Oğuzlardan oluşan bir paralı asker birliği de içeren son derece karmaşık yapılı, büyük, belki de 200 bin kişilik bir ordu topladı ve İran'a yöneldi. Sınırlarının tehdit altında olduğunu hisseden Alparslan onun karşısına daha küçük ama daha kararlı kuvvetlerle çıkmak üzere harekete geçti. Ve 19 Ağustos 1071 günü Van Gölü'nün doğusunda Fırat'ın yukarı çığırındaki Mantzikert ya da bugünkü adıyla Malazgirt'te karşı karşıya geldiler. Rumlar yorgun ve bezgindi. Yolları boyunca gördükleri yıkıntılar morallerini bozmuştu. İnisiyatifi Türklere bıraktılar ve komutanlarının onların eline düşmesine engel olamadılar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Sezarı Basileus IV. Romanos Diogenes tutsak edilmişti. Tarihte ilk kez Müslüman bir hükümdar bir Bizans imparatorunu ele geçiriyordu. Kazanılan tam bir zaferdi ve Alparslan'ın istese tüm Anadolu'yu hiç kan dökmeden ele geçirebileceğinden kimse kuşku duymuyordu. Ama Yunanlı'yı yenmesine rağmen efsanesini yenmiş değildi. Yunanlı'nın arkasından yükselen Roma tıpkı İslamiyet gibi sonsuz olduğu izlenimini veriyordu. Ve sunulmuş olsa bile ona sahip olmak, onu ele geçirmek olanaksızdı. İmparatoru fidye karşılığında serbest bıraktı ve yarım yüzyıl boyunca sürekli başarısızlıklar sonucu yitirdiklerinin tümünü geri aldı. Sonra da Karahanlılarla savaşmaya gitti. Gazi Alparslan, Türklerin bugün hala zaferini kutladıkları bu galip Müslüman 1072'de bu bölümün başında da gördüğümüz gibi Orta Asya'nın bozkırlarının sınırında bir esirle aralarında çıkan bir kavga sonucunda hiç de şanlı olmayan bir biçimde can verdi.
Müslüman dünyada Türkler, Müslümanlaşma. Selçukluların başarılarının kısmen Sünniliği benimsemelerine ve halifeliğe bağlılıklarına borçlu olduklarını söylemiştik. Her ne kadar büyük bir çoğunluk sadece görünüşte İslamiyet'e geçişi kabullense de oldukça samimi duygularla Müslümanlaşanların ve fazla ortodoks olmayan ama son derece özgün nitelikler ortaya koyan tasavvuf akımının da olduğu kuşku götürmez. Müslüman olsun ya da olmasın Türk halkı eski pagan inanışlarından pek çok özelliği korumuş ve büyük bir hoşgörüyle davranmıştır. Bu hoşgörü özellikle de halkın çoğunluğu Hristiyan olan Anadolu'da dikkat çekiciydi. Sultanlar tartışmalar düzenliyor, bu toplantılara çeşitli inançlardan bilginleri çağırıyorlardı. Hristiyan prenslerin papazları ve Selçuklu saraylarında kiliseleri vardı. Karahanlılar dışında her yerde İran ve Türkiye Selçuklularında resmi dil ve kültür dili Farsçaydı. İtibarı o kadar yüksekti ki sonunda Türk seçkinleri Türklükten uzaklaşmışlar ve ana dillerini yüksek fikirleri ifade etmekte yetersiz bulur olmuşlardı. Yazılı edebiyat oldukça geç bir tarihte 13. yüzyılın ikinci yarısında ya da 14. yüzyılın başında başlamıştır. Önde gelen temsilcisi de yalın ve dolaysız dili günümüzde bile hala çok açık bir biçimde anlaşılabilen Yunus Emre'dir. Yunus Emre, Osmanlı döneminin uzun süredir okunamaz duruma gelen Türk klasik şairlerinin yitirdiği okur kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Nizamülmülk, Müslüman Ortodoksluğunu güçlendirmek ve yaymak amacıyla bir Kur'an okulu ya da daha doğrusu bir din üniversitesi sayılan yeni bir mimari ve kültürel yapı olan medreseyi yarattı. Yarım yüzyıldan beri yeryüzünü titreten Moğollar ilk kez yenilmişlerdi. Aslında sadece bir ili Suriye'yi kaybetmişlerdi Memlüklerle savaştıklarında. Bu çok önemli görünmeyebilir ancak bu ili kaybetmekle Mısır'ı fethetme şansını da yitirmişlerdi. Artık kibirli Memlükleri yenemeyeceklerdi. Daha sonra da tüm çabalarına karşın Moğollar bu bölgede bir daha asla başarı elde edemeyeceklerdir. Memlükler bu zaferle büyük bir saygınlık kazandılar. İslam dünyasında Türk adı şimdiye kadar farklı yankılar uyandırırken artık onu göklere çıkartan tek ses yükseliyordu. Yönetimde, İslam toplumunda bu adı taşıyanlar güçlü konuma geldiler. Köle pazarlarında kasları yoklanan, dişlerine bakılan bu karma topluluğun kazandıkları tüm Türkçe konuşan halklara fayda getirdi. Kimse yanılmadı. Kimse dünyaya yayılmış Türk varlığının bir ürünü olan bu zaferi Araplara ya da Mısırlılara mal etmedi. O sıralarda Memlük Devleti'nin Türk sözcüğünün Arapça çoğulu etrak sözcüğü kullanılarak Devlet-ül Etrak, Türklerin devleti olarak anılması hususunda bir mutabakat vardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Selçuklu istilaları zamanında ya da daha sonra Moğol fetihleri sırasında Ermenistan'a göç eden Oğuz boyu kayılarından gelmekteydiler. Ne yazık ki dönemin tarihçileri nesnel olmaktan çok övgü düzme anlayışıyla tarih yazdıkları için kökenleriyle ilgili hiçbir şey çok açık ve kesin değildir. Her ne olursa olsun 1225'e doğru Van Gölü kıyısındaki Ahlat yöresine yerleşmişler ve Müslüman adı taşıyan birinin Süleyman'ın otoritesine girmişlerdir. Süleyman'ın oğlu ya da torunu Ertuğrul ile çocukları Sevci ve Gündüz'ün adları ise Türkçedir. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul ettiği görüşü kesin değildir. Üstelik Ertuğrul, yani erkek doğan anlamında, adı da güçlü bir biçimde totemizmi çağrıştırmaktadır. Zaten Ertuğrul adında birinin yaşayıp yaşamadığı konusunda da kesin bir bilgi yoktur. Çünkü bu konuyla ilgili pek çok efsane vardır. Ama Ertuğrul'un Selçuklulardan Britanya'da bir tımar aldığı ya da buraya Moğol istilasından kaçarak gelmiş bir komutan olduğu hemen hemen kesindir. Osmanlıların tarihi gerçek anlamda ancak Ertuğrul'un 3. oğlu olan Müslüman adlı Osman'la başlar. Adını alan ve 36 halefinin yöneteceği devletin kurucusu olan Osman, iktidara yükselişini kuşkusuz bağlı olduğu askeri tarikata ya da kayınbabası Şeyh Edebali'nin etkisine borçluydu. Müslüman Anadolu'da ne kadar serüvenci ve din savaşçısı varsa kayılara katılıyordu. Kayılar öbür uç beylerinden farklı olarak Selçuklu taht kavgalarına karışmaktan uzak duruyor, tüm çabalarını Bizans'la savaşmak için harcıyor ve bu sırada şansları da oldukça yaver gidiyordu. 1. Murat ve 1. Beyazıt dönemi. Sırp Miloš Kopilić savaş alanında Murat'ı hançerledi. Daha sonra Osmanlılara bağlanacak olan Türk Sırbistan bunu tepkiyle karşıladı. Sırplar uzun süre Osmanlıların en sadık yardımcıları olmuşlardır.
II. Beyazıt ve Selim dönemi. 1. Selim'le Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir fetihler dönemi açıldı. Ancak fetihlerin yönünün değişmesi imparatorluğun çevresini farklılaştırdı. Hükümdarın doğuya açılmasının iki nedeni vardı. Anadolu'daki Türk çevrelerinde Şii Safevi ayaklanmalarının ortaya çıkması ve uluslararası ticaret yollarının yön değiştirmesi. Yavuz Çaldıran'da Şah İsmail'i yendiğinde oldukça tatmin olmuştu. Küçük Asya'daki nüfusunu güçlendirdi ve Kürdistan'ı ele geçirdi. İkinci nedenle ilgili olarak Suriye ve Mısır'ın ilhak edilmesine karar vermişti. 1516'da Halep, Humus, Şam ve Kudüs'ü aldı. 22 Şubat 1517'de Kahire kapılarındaki Mukattam Dağı Savaşı'nda Memlük İmparatorluğu'nu ele geçirildi. Mekke Şerifi kutsal emanetlerin korunması görevini Yavuz'a verdi. Konstantinopolis'e dönerken yanında son Abbasi halifesini de götürdü. Bu oldukça önemli bir olaydır. Böylece Osmanlılar İslam'ın siyasal ve dinsel liderleri oldular. Bu tarihten sonra tüm ilgi doğuya yöneldi ve artık İslami bir politika uygulama zorunluluğu doğdu. Selçukluların ve ilk Osmanlıların elinde dinamik bir unsur olarak değer kazanan din olgusu, Selim'in haleflerinin omuzlarında ağır bir yük haline gelecekti. Büyük imparatorlukların doğuşu. Konstantinopolis'in alınmasında kullanılan ünlü top, Edirne'de dökülmüş, kullanılacağı yere kadar 400 insan ve 60 öküzle 2 ayda getirilmiştir. Güllesi 600 kilo ağırlığındaydı ve kesin bir sonuç sağladı. Buna karşın 1478'de 25 yıl sonra Fransa'da benzeri bir top 250 kilogram ağırlığındaki bir gülleyi atma denemesinde neredeyse havaya uçuyordu. Bu top olmasaydı Avrupalıların yaratacağı toplar 200 yıl geç üretilecekti. Söz konusu öncülük pek çok konuda geçerliydi. Ancak gelenekte bir şeyler değişiyordu. Artık öyle görünmek öyle olmaktan daha önemli hale geliyordu. Türklerin düşünme biçimi eskiye takılıp kalmıştı. Eskiden oldukları şeye umutsuzca bağlanmışlardı. Bir zamanlar uyguladıkları yöntemleri uyguladıklarında yine başarılı olacaklarına ümitsizce inanmak istiyorlardı. Türkler iyice gerici bir toplum olmadan önce bağnaz muhafazakarlar haline gelmişti ve en mantıksız, en modası geçmiş, en çok yıpranmış olana sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Türklerden çok daha az gelişmiş olan Ruslar coğrafi ve siyasal bakımdan Avrupa'ya Osmanlılardan daha uzak olmalarına rağmen Hristiyan olmaları nedeniyle kısa sürede Avrupa'yı yakaladılar. Müslümanlar hem Avrupalılar tarafından Avrupa topluluğunun dışında tutuluyor hem de Avrupalı olmayan öteki büyük uygarlıklar gibi kendilerini Avrupa topluluğunun dışında görüyorlardı. Her şey çok çabuk oldu. 1492'de Amerika keşfedildi ve daha 1495'te Amerika'nın zenginliklerinden yararlanmak amacıyla İspanyol Sömürge İmparatorluğu kurulmuştu. 1498'de ise Vasco da Gama Ümitburnu'nu aştı. 1505'te baharat fiyatları Lizbon'da Venedik'tekinin 5'te 1'i kadardı. Tüm Orta Doğu ekonomisi alt üst oldu. Aracı rolü tehlikeye düştü. Ticareti Avrupa'nınkiyle rekabete girdi. Diğer Orta Asya Türkleri gibi Osmanlılar da henüz Orta Çağ'da göçebelik, ok ve at dönemindeydiler. Batı ile ilişki kurmaları hemen hemen olanaksız hale geldi ve kendilerini gitgide büyük bir yalnızlık içinde buldular. Bu ise onları daha da geriletti. Osmanlılar 2. Avrupa devrimine hazırlıklı değillerdi. 16. yüzyılın son yıllarında her şeyin kısa sürede değişeceği ve ilerleme inancının egemen olacağı aydınlanma çağının arifesinde modern bilimsel düşüncenin oluşmasının yakından izlenmesi gerekiyordu. Türkler bunu da yapamadılar. Hazırlıklı olan diğer Avrupa uluslarının İngiliz sanayinin ortaya koyduğu patlamaya ayak uydurabilmelerine karşın Türkler yalnızca uzaktan seyretmekle yetindiler. Ve bu devrimin ürettiklerini her zaman hem de demode olmaya başladıklarında bile neredeyse küçümseyerek aldılar. İlk gerileme belirtisi. Şehzadeler her zaman halklarının düzeyine ulaşamayabilirler. Örneğin 2. Osman ve 4. Murat gibi otorite kurmaya çalışan ve devletin itibarını artırmaya çalışanlar olmuştur. 2. Osman bu çabalarının bedelini pahalıya ödeyecek, Yeniçeriler tarafından öldürülecektir. Ancak çoğu hükümdar devletin ve idarenin sorunlarına ilgisiz kalmış, işleri genelde valide sultanlara bırakmışlardır. Ve son derece Türklere özgü bir davranış sergileyerek anne-oğul ilişkisi içinde iktidarı anneleriyle paylaşmışlar ve bu da hemen hemen her zaman büyük bir felaketle sonuçlanmıştır.
1. Ahmet'le birlikte yaklaşık 200 yıldan fazla bir süredir devam eden bir gelenek, tahtın babadan oğula geçmesi geleneği yıkılır. Bu tarihten sonra taht kardeşten kardeşe, kuzenden kuzene geçer. 1656-1710 yılları arasındaki dönem bir sadrazam hanedanlığı olan Köprülüler dönemi. Bu dönemde Viyana kuşatıldı. Viyana düşmek üzere. Polonyalı Jan Sobieski imdada yetişir ve Osmanlı ordusunu bozguna uğratır. Alelacele terk edilmiş ordugahta Viyanalılar kahvenin tadını keşfederler ve tüm Avrupa'ya yayarlar. Yani kahve Avrupa'ya Osmanlı'nın Viyana kuşatması vasıtasıyla yayılmış. Sultan Süleyman döneminde işaretlerini veren zaafların boyutu ciddi bir hal almaya başlamıştır. Rüşvet genele yayılmıştır. Atanan ya da keyfi nedenlerle azledilen yöneticiler bir an önce zenginleşme derdindedirler. Yeniçerilerin başıbozukluğu artık dayanılmaz noktaya gelmiştir. 16. yüzyılın sonundan itibaren evlenme hakkını kazanmışlardır ve görevlerini babadan oğula devreder hale gelmişlerdir. Bir süre sonra da kim olursa olsun Yeniçerilere katılabilir hale gelmiştir. Her türden ayaklanmada yer alıyorlar, hükümdarları başa geçirip tahttan indiriyorlardı. Sultan Süleyman'ın 1. Francois'e verdiği kapitülasyonlar 1604'te ve pek çok kez yenilenir. Fransa, imparatorlukta yolculuk eden ve ticaret yapan Avrupalılar üzerinde gerçek bir himaye uygulamaktadır. Venediklilerin ve İngilizlerin kendi ayrıcalıkları vardır. Kısa bir süre sonra Avusturyalılar ve Ruslar da kendi ayrıcalıklarını elde ederler. Devlet içinde bir devlet oluştururlar. Hristiyanları etkileri altına almaya çalışırlar. Eskiden mutlu olan bu halkların şimdiki mutsuzluklarını anladıklarını söylerler. Din ortaklığı uzun süreli bir ortaklıktır. Yunanlılar Hristiyan kardeşlerine zulmetmek için ayrıcalıklarından faydalanırlar. Ancak bu durumdan Türkler suçlanır. Hoşgörü ve özgürlüklere her şeye rağmen saygı duyulmaktadır. Ancak halklar artık kendilerini Osmanlı olarak görmemeye ve kendilerini baskı altındaki uluslar olarak kabul etmeye başladıklarından beri hoşgörü ve özgürlük politikasının giderek daha kötü sonuçları olmuştur. Din adamları Araplardan oluşuyordu. Denizciler Rum'du. Ticaret Ermenilerin ve Rumların, maliye işleri ise Museviler ve Ermenilerin ellerindeydi. Üst yönetici sınıf ise hala Türk değildi. Köprülüler kuşkusuz Arnavuttu. Mısır'ın naip kralı Mehmet Ali de kesinlikle Arnavuttu. Karlofça Anlaşması'nı yapan Rum Alexander Mavrokordatos'ydu. Hükümdarın etrafındaki danışmanların çoğunluğu yabancılardan oluşuyordu. Şehzadeler, kadınlar ve harem ağaları. Roxalena yani Hürrem Sultan, kadınları saraya kapattığından beri sultanlar da haremlere kapanmış, savaş alanlarından uzaklaşmışlar, devlet işlerine ilgisizleşmişler ve eskiden haftada bir toplanan ve önemli bir protokol yeri olan divan önemini yitirmeye başlamıştır. Osmanlı Sarayı'na 14. yüzyıl sonu gibi çok erken bir tarihte giren harem ağaları Osmanlılara Bizans'ın bir armağanıydı. Sarayda çok önemli görevlere geliyorlardı. Öyle ki en hırslıları kendilerini hadım ettiriyorlardı. Hadım olmaya dayanabilen Etiyopyalılar, Sudanlılar ve Çadlılar, bunlar ne kadar çirkin olursa o kadar iyidir. 16. yüzyılın sonuna doğru kardeş katli geleneği artık uygulanmaz oldu. İnsani değerlerin önem kazanması mı? Şehzadeler artık katledilmemekte ama kafese kapatılmaktadır. Ayrıca kafes olarak saraydaki binalardan oldukça konforlu bir yer seçilirdi. Şehzadenin emrine harem ağaları ve kısır bakire hizmetler verilirdi. Ancak bu uygulama daha kötü sonuçlar vermiştir. Genellikle seçilen ya da belirlenen veliaht tahta çıkmak üzere sersemlemiş bir biçimde kafesten çıkarılırdı. Kırım Tatarlarının tasfiyesi. Ruslar hep aynı oyunu oynuyor ve başrolü kapıyorlardı. Bir ülkeyi tecrit etmeyi başardıklarında başına kendi adamlarından birini getiriyorlardı. Halk onu reddediyor ve ayaklanıyordu. Bu durumda başa getirilen kukla yönetici yüzünü Rusya'ya dönüyor ve yardım istiyordu. Ruslar da ittifaklarına saygı bahanesi altında bu zavallının yardım çağrısına koşuyor, duruma hakim oluyor ve ülkeyi korumaları altına alıyorlardı. 1777'de ve 1783'te böyle olmuştur. 1777'de Rusya Devlet Giray Han'ı devirir ve yerine Şahin Giray'ı getirir. Şahin Giray ne zaman kendisini tehlikede hissetse bu da oldukça sık gerçekleşir. Rusya'yı yardıma çağırıyordu. Sonunda Rusya Kırım'ı ele geçirdi ve ilhak etti.
Rusların istedikleri tüm Türkleri Avrupa topraklarından atmak ya da Slavlaştırmaktı. Bu amaçlarına da neredeyse tamamen ulaşıyorlardı. Kırımlılar hiçbir mücadele göstermediler. Toprakları ellerinden alındığında da Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar. Sürgünleri korkunç oldu. Çok sayıda kişi öldü. 1783 yılında yaklaşık yarım milyon Kırımlı varken 1862'de 100 binden azdılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması. Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturan Türk olmayan toplulukların tereddütlerinden, hatalarından, ihanetlerinden sonra imparatorluğu savunmak Türklere kalmıştı. Bu savunmayı büyük bir fedakarlıkla yerine getirirler. Öyle ki bu durumdan en ufak bir çıkar sağlamazlar. Anadolu geri kalmışlığa terk edilmiş durumdaydı. Ve 19. yüzyılda İstanbul lehçesinde Türk sözcüğü dağlı, kaba, geri kalmış köylü yan anlamlarını da getiriyordu. Türkler yaklaşık 200 yıl boyunca bitmek bilmeyen savaşlar sırasında yiğitçe savaşmış, kanlarını bu uğurda dökmüşlerdi. Her şey bittiğinde ise geriye sadece 10 ila 12 milyon Türk kalmıştı. Genelde yenilmiş, kimi zaman da yenmişlerdi. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun 1699'dan 1922'ye kadar ayakta kalmasının asıl nedeni bu imparatorluğu yıkmak için uğraşanlardır. Çünkü bu imparatorluğun yıkılmasının çıkarlarına olmadığını görünce ölümü konusunda bir uzlaşmaya varamadıkları için yapay olarak yaşatılmasında karar kılmışlardır. İçerideki ve dışarıdaki savaşların, rezil kıyımların, aptalca katliamların ve misillemelerin sürekli tekrarlanıp durduğu iki korkunç yüzyıl yaşandı. Avrupa'ya bir yaklaşılıp bir uzaklaşılan, yabancı güçlerin iç işlere giderek daha çok katıldığı, ekonomik anlamda vasal durumuna gelinilen, tam bir yıkıma doğru gidilen 200 yıllık bir çöküş süreci. Rusların hiç gevşemeyen baskılarına, daha az düzenli olmakla birlikte Avusturya'nın öldürücü darbelerine, yerli olmayan unsurların ayaklanmaları eklenmiştir. Fransız devriminin milliyetçilik ideolojisi milletleri kışkırtmıştır. Yabancıların entrikası, cesaretlendirici sözleri, vaatleri tüm Hristiyanları ayaklanmaya teşvik eder ve sonunda öldürücü bir özgürlük mücadelesine girişirler. Bunları gizliden gizliye yönlendiren Avrupa'da bu durumdan memnundur. Diriliş bölümü, bugün Wilson planı hala tüm Ermenilerin geleceklerini bağladıkları bir plan olarak görülmektedir. Tüm Ermeniler bu planı yaşatmaya çalışırlar. Çeşitli parçaları bir araya getirerek bir Kürt devleti kurmaktan sık sık söz edilmekteydi. Çünkü daha önce hiçbir biçimde bir bütün olarak bir Kürt devleti var olmamıştı. Atatürk Cumhuriyeti'nin yaptığı ilk uluslararası anlaşma, Ermenistan Cumhuriyeti'nin temsilcisiyle imzalanan anlaşmadır. Kürtlerin gönderme yapabilecekleri bir tarihleri, devletleri ya da tamamen Kürt unsurlardan oluşan bir kültürleri yoktur. Kürtler ve Türkler Kurtuluş Savaşı'nda birlikte savaşmışlardır. Kürdistan İşçi Partisi resmi olarak Marksist-Leninist bir programla 1978'de kurulmuştur. Yani PKK. Sonuç. Kozlar. 1920'li yıllarda Türk dünyası neredeyse yok olmaya mahkum görünüyordu. Akdeniz'den Orta Asya'nın kalbine doğru Türkler yeniden yaşama döndüler. Türkler 1920'de 30 ila 32 milyondu. Bugün yaklaşık olarak 150 milyona ulaştılar. 21. yüzyılın ilk yarısının sonunda yaklaşık 200 milyon olacakları düşünülüyor. Toplam 6 cumhuriyete sahipler. Öteki 6 cumhuriyette özerk yönetimlere kavuştular. 2000 yıl boyunca Türklerin dehalarına pek çok kez tanık oldu. Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar varlıklarını sürdürdüler. Eğer geçmiş geleceğin garantisi ise Türklerden çok şey beklenebilir. Ancak süvarilerinin mutlak üstünlüğüne borçlu oldukları egemenliklerine bir daha asla ulaşamayacakları bir gerçektir. Jean-Paul Rox'un Türklerin Tarihi adlı kitabında dikkatimi çeken ve altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.